Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber T450 mi yoksa T500 mü? Bu sorunun cevabını arayacağız. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara geçelim. Her zaman olduğu gibi isterseniz gövdesiyle mi başlayalım? Gövdesinde ne gibi farklar var? Onlardan size bahsedeyim. Burada ikisi de mavi renk ancak şimdilik şunu kaldıralım. Burada gördüğünüz gibi biraz renk burada turkuaza kaçan bir renk. Burada ise daha lacivert bir renk kullanılmış diyebiliriz. Bunların dışında gövdede ilk dikkatimi çeken farklılık burada T450 BT modelinde üst tarafta kafanıza direkt plastik değiyor. Ancak T500 modelinde gördüğünüz gibi burada süngerli bir alan var. Bu ergonomiyi gerçekten arttırıyor diyebiliriz. Bunun dışında cihazı şöyle tuttuğunuz zaman T500 modelinin kenarları biraz daha yuvarlatılmış. Böyle olduğu zaman bu cihaz daha bir premium, daha bir kaliteli hissiyatı sizlere veriyor. Burada T450 BT modelinde biraz daha köşeli bir tasarım bizlere sunuluyor. Gövdeye baktığınız zaman burada tasarımsal olarak bazı değişiklikler var. Tasarıma fazla takılmıyorsanız pek sizin için problem değildir ama bence T450'den ziyade T500 biraz daha oturaklı bir tasarıma sahip olmuş. Yine aynı şekilde buraların bütün gövdeler mat ve buradaki JBL yazıları ise parlak bir yazıyla yazılmış ki böyle çevirdiğiniz zaman güzel bir şekilde logo parlıyor diyebilirim. İç tarafına baktığınız zaman ped kalitesinde aslında çok ciddi bir fark yok. Bence iki cihazın da pedleri gayet birbirlerine yakın. Ancak T500 modelinde artık burada gördüğünüz gibi içeride R ve L yazıyor. Ancak 450 modelinde bunlar yazmıyordu. Sadece kenarlarında yazıyordu. Böylelikle T500 modelini takarken daha rahat edebiliyorsunuz. Ağırlık kısmına geldiğimiz zaman burada T450 biraz daha ağır bir gövdeye sahip. Çok ciddi bir ağırlık farkı değil bu. Ama dediğim gibi bir tık daha ağır diyebilirim. Katlanabilirlik konusuna geldiğimiz zaman burada T500 biraz daha değişik bir şekilde katlanıyor. İçeriye daha iyi bir şekilde giriyor. Onu hemen size göstermek istiyorum. Aslında ikisinde de yer kaybı minimum seviyede ama T500'de bu kayıp daha da azalmış. Burada şöyle gösterirsem çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Şuradaki alan gerçekten çok büyük ancak T500'de bu alan daha da kısaltılmış. Çünkü buradaki katlama mekanizması değişmiş diyebiliriz. Gövdelerin renklerine baktığımız zaman dediğim gibi bunlar mavi renk olarak geçiyor. İkisi de ama ton olarak farkları mevcut. T450 BT modelinde 3 farklı renk vardı. 500 modelinde ise yaklaşık olarak 4 renk var. Ek olarak pembe renk gelmiş. İkisinin de bulunduğu renklere baktığınız zaman siyah, gri ve mavi diyebiliriz. Evet, ikinci olarak da pil performansından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu cihazlarda pil performansı 450 modelinde 11 saatken artık yeni modelde 16 saate kadar yükselmiş. Yani burada yaklaşık olarak 5 saatlik bir pil farkını görüyoruz ki bu gerçekten önemli bir fark. Bunlara ek olarak ise T500 modelinde 5 dakikada 1 saat müzik dinleyebileceğiniz şekilde bir hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Ancak 450 modelinde böyle bir özellik bulunmuyordu. Üçüncü olarak bağlantı konusuna geldiğimiz zaman ise eski modelde yani 450 modelinde Bluetooth 4.0 vardı. Ancak yeni modelde 4.1 gelmiş. Bunlara ek olarak herhangi bir şekilde bu iki cihazı da ne NFC üzerinden bağlantı kurabiliyorsunuz ne de harici olarak bir kabloyla kablolu şekilde bağlayamıyorsunuz. Tek seçeneğiniz Bluetooth olarak bizlere sunulmuş. Burada T500'ün bir farkı ise aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bunu da şöyle özetleyebiliriz. Örnek veriyorum, bilgisayarda müzik dinliyorsunuz. O sırada telefonunuz çaldı. Otomatik olarak kulaklık telefona geçiyor. Telefondaki konuşmayı bitirdikten sonra ise müzik dinliyorsanız müzik ya da film izliyorsanız filme geçiş yapıyor diyebiliriz. İki cihazda da herhangi bir şekilde YouTube ya da Netflix'te video izlerken bir ağız senkron probleminin de olmadığının da altını çizelim. Bu çünkü gerçekten çok önemli bir problem. Bazı Bluetooth kulaklıklarda bu tarz problemler yaşanabiliyor. İki cihazın mikrofon performanslarına geldiğimiz zaman ise burada büyük bir gelişme göremiyoruz. Burada ikisinde de birer tane mikrofon var. Bu mikrofonlarla beraber karşı tarafta böyle dışarıda eğer çok yoğun bir şekilde telefonla görüşme yapıyorsanız bu cihazların mikrofon performansı sizi tatmin etmeyecek diyebilirim. Yine bir diğer özellik ise Siri ve Google Asistan'ın aktif olarak çalışabiliyor olması. Burada T500 modeli ön plandayken T450 BT modelinde böyle bir özellik yok. Halihazırda Siri veya Google'ı çok aktif bir şekilde kullanıyorsanız sizin için bir artı diyebiliriz. Ama hani Türkiye'de bu tarz yaygınlık fazla henüz olmadı diyebilirim. Özellikle insanların alışkanlıklarını kırmak biraz zor oluyor. Bundan dolayı arada çok ciddi bir fark var diyemem.
İki kulaklığın da ses performansına geldiğimiz zaman ikisini de detaylı olarak bayağı bir dinledim ama arada ciddi bir fark var diyemem sizlere. Yani hani kör test derler ya, kör test yapsanız ikisinin farkını kesinlikle anlayamazsınız. İkisinin de sesi gayet yüksek ve baslar gayet dolu dolu geliyor. Bence hani ses konusunda fazla bir gelişme yok diyebilirim ama 450'nin zaten ses performansı başarılıydı, yüksekti, baslar da derindi. Bu bakımdan bakıldığı zaman ikisinin de ses performansına eşit diyebiliriz. Gövdesel farklara ek olarak ise burada sizlere T500 modelinin daha büyük tuşlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle T450'de tuşu böyle ararken bir vakit harcıyordunuz. Artık burada elimize çok daha hızlı bir şekilde geliyor. Burada hangi tuşun ne işe yaradığını da çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Tuş sayısında herhangi bir şekilde de bir farklılık yok. Sadece boyutlar büyümüş diyebiliriz. Kısaca 500'ü özetlememiz gerekirse ses alçaltma, ses yükseltme. Burada ortada multifunction bir tuş var. Çalan şarkıyı durdurma, başlatma ya da gelen çağrıyı kabul etme ve kapatma gibi özelliklere sahip. Bunlara ek olarak ise burada cihazımızı açma tuşumuz bulunuyor ve yanında da bir tane ledimiz var. Bu led ile beraber cihazın pilinin az kaldığını anlayabiliyorsunuz. Açık olduğunda gördüğünüz gibi mavi renkte yanıyor. Ve bunlara ek olarak ise bağlantıyı kurarken de buradaki led ışık yanıp sönüyor diyebiliriz. Bu cihazlarda genellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ergonomi. Ergonomi kısmında aslında videonun başına cevap verdim. T500 biraz daha burada rahat diyebiliriz. Çünkü buradaki üstteki alan için. Ancak kulaklarınız biraz büyükse burada kulak üstü kulaklık ve kulak kapsayan kulaklık diye iki farklı seçenek bulunuyor. T500 ve T450 modelleri kulak üstü kulaklıklar. Yani kulak kapsamıyor, kulağınızı içine almıyor. Böyle olduğu zaman ise belli bir zamandan sonra baskı oluşabiliyor arkadaşlar. Bu tabii ki de rahatsız edebilen bir konu diyebilirim. O yüzden dikkatli bir şekilde kulaklık seçiminizi yapmanızı öneririm. Bana genellikle videolarda fiyattan da bahsediyorsunuz ama fiyatlar çok değişiyor arkadaşlar. Şu anda halihazırda T450'yi bir zamanlar 200 TL hatta 150 TL bandında bulabiliyorken artık bu fiyatlar 300-350 TL bandına yükseldi. Aynı şekilde T500 modeline baktığımız zaman ise ben o cihazı 300 TL'ye satın aldım. Ancak hani şu anda bu videoyu çektiğim zaman Black Friday geçmişti. Yani çok değişiyor. O yüzden iyice araştırarak en uygun fiyatı bulduğunuz yerden iki cihazdan birini hangisini artık beğendiyseniz onu satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.